Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk çok zarif çok şık bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Pudra pembe tonlarında. Şişlerim ise 3 numara. Hemen sizlere modelimi de göstereyim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Burgu detaylı, çok güzel, çok zarif bir patik yaptım. Sağında ve solunda burgularımız var. Yine burgular arasında ajurlu desenimiz var. Modelimiz bu şekilde. Çeyizler içinde çok uygun oldu. Tek renk, sade, şık model seven hanımlar için de güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hanımlar, patiğimize her zaman olduğu gibi burnundan başlayacağım. 12 ilmeğimi atacağım. Bütün 5 şiş patik videolarımda bu başlama tekniğini detaylı olarak gösterdim. Şimdi yeniden sil baştan başlıyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12 ilmeğimiz olmuş. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde gördüğünüz üzere şöyle bakın, arka yüzdeyiz. Hanımlar, bir diğer şişimi alıyorum. İlk sıramda ilmeklerimi ters öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ilk sıramızda ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada düz örgü uygulaması yapacağız ve artık 5 şişe geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. Şöyle bakın, ilk ilmeğim hemen 3. şişime. Bakın hemen şuradan çıkarıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek. Şöyle devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için tığ yardımıyla şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Şişime takıyorum. Burada 2 ilmeğimiz oldu. Sırasıyla hanımlar, başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyoruz ve şişimize takıyoruz. 4 ilmeğim oldu. Şu 5 ilmeğim. Şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4. Bakın, başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum, şişime takıyorum ve son kez şu kenardan da bir ilmek çıkartıp şişime taktım. Böylece 4. şişimde de 6 ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar, 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz var. Bu aşamada bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine 6 ilmeğimi düz örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bir sırayı tamamladık hanımlar. Geldik artırma işlemine. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini sağ ve sol kenarlardan yapacağız. Şu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Hemen hanımlar, ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta, bakın sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Birinci şişimdeyim. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Hemen şuraya. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu.
İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın hanımlar, sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir sıra artırma yaptık. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar, bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. 5 diş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmekleri artırmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Üçüncü şişime geldim. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz ördük hanımlar. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız sağda. 2 ilmek örüyorum. Bakın, 2 ilmek. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın, sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Burada da 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın, sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 8 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. Sonraki sıra artıracağım. Sonra düz öreceğim, artıracağım. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Modelime başladım. Tek renk ve bakın ajurlarımız var arada. Ajurlu bir model olması itibariyle de esnek, açılan bir yapıya sahip. Patiğimizi örerken bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim hanımlar. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelime geçeceğim hanımlar. Öncelikle modelimiz için bir taban oluşturacağız ilk sıramızda. Hanımlar, şu yanlardaki burgularımız 4 ilmekten oluşuyor. Bu ajurlu modelimiz 2 ilmekten ve ortadaki büyük burgu desenimiz de 8 ilmekten oluşuyor. Dediğim gibi burgu aralarında birer tane tersimiz var. Sadece en sonda ve şurada en başta 2'şer tane ters ilmek var. İlk sıramızda bir tabanımızı oluşturalım burgularımız için. İlk başta 2 ters ilmeğim var. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde. Ardından buradaki yandaki burgum için 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Burgu aralarında bir tane tersimiz vardı. 4 düzden sonra 1 ilmek ters örüyorum. Şu aradaki küçük ajurlu desenimiz için de 2 ilmek düz öreceğim. 1, 2. Tekrardan yanına bir tane ters örüyorum. Şimdi ortadaki burgu desenimiz için 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 8 ilmek düz öreceğiz. Ortadaki burgu desenimiz 8 ilmekten oluşuyordu. Şu 3, 4, kalan 4 ilmeği de ikinci şişimden alarak öreceğim. Şu 5. 6. 7, 8. Hemen burgumun arasında bir tane tersim var. Ters ördüm.
Bu diğer taraftaki şu ajurlu minik desenimiz için de 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar araya 1 ilmek ters ördüm. Bu soldaki burgu desenimiz için de 4 ilmek düz örüyorum. 3, 4. Kenarda son 2 ilmeği de ters ördüm. Hanımlar, sizler her bir şişe 15'er ilmek yapmış olabilirsiniz. 15'er ilmek yaptığınız takdirde en başa ve en sona 2'şer değil de 3'er ilmek ters örmeniz gerekecek. Bunu da söyleyeyim. Hanımlar, şimdi geldik patiğimizin tabanına. Taban bölümünde burgu desenimiz yok. İlmeklerimizin tamamı düz olarak örülüyor. Patiğimizin taban bölümünü videonun bir devamında artık göstermeyeceğim. Buralar çünkü düz örgü. Ön bölümlerini sıra sıra detaylı olarak anlatacağım. Bu bölümleri keseceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Bu düz yerleri her defasında göstererek sizleri boşuna sıkmak ve videoyu da gereksiz yere uzatmak istemiyorum. Evet, tabanımızı ördük. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bu sıramızda burgumuzu yapacağız artık ve aralardaki ters ilmeklerimiz model bitene kadar ters örülecek. Öncelikle yine kenardaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu sağ kenardaki burgumuzu yapacağız. Burada sağa doğru burgu yapacağız. Yani şu 4 ilmeğim var burada hanımlar, gördüğünüz gibi. Bu 2 ilmeği alıyorum. Bakın 4 ilmek. Bu ikinci ikili ilmeği alıyorum. Bu ikinci ikili ilmeğimiz önden gelecek şekilde. İlk ikili ilmek de arkadan gelecek şekilde şöyle ilmekleri yer değiştiriyorum. Bakın ikinci ikili ilmek önden geldi. Sağa doğru burgu oluyor bu. Sonrasında bu yer değiştirdiğim 4 ilmeği sırasıyla düz örüyorum. Bakın bu kenardaki ilk burgumuzu yaptık. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Şimdi geldik bu ortadaki minik ajurlu desenimize. Bunu da şöyle yapacağım. Önce artırma yapıyorum. Bakın ajur yaptım. İpimi şişime bir kere doladım. Bu 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bakın buradaki ajurlu desenimi de yaptım. Aradaki bir tersimi ters ördüm. Şimdi ortadaki büyük burgumuzu yapacağız. Bu burgumuz hanımlar 8 ilmekten oluşuyordu. 4 ilmek, ilk 4 ilmekle sağa doğru burgu, diğer 4 ilmekle de sola doğru burgu yapacağız. Şimdi burada hanımlar bakın şu 2 ilmeği, ikinci ikili ilmeği ilk 2 ilmekle yer değiştireceğim. Bu ikinci ikili ilmeğimiz önden gelecek şekilde, diğerleri de arkadan gelecek şekilde şöyle sağa doğru burgumu yaptım. İlmeklerin hepsini sol şişime aldım ve sırasıyla bu ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da yine 4'lü ilmeğimiz vardı. Burada da sola doğru burgu yapacağım. Bakın şu ilk ikili ilmek önden gelecek şekilde, kalan ikili ilmek de arkadan gelecek şekilde bakın şöyle yer değiştiriyorum. Bu da sola doğru burgu oluyor. Şöyle yer değiştirdim. Sonra ilmekleri şişime taktım ve sırasıyla bu ilmeklerimi düz örüyorum. Aradaki bir ters ilmeğimi yine ters ördüm. Bakın burada ikili ilmeğim var. Buraya yaptığım ikili ajur desenimin aynısını buraya da yapacağım. Artırma yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Aradaki bir tersimi ters ördüm. Patiğimizin sağ kenarında sağa doğru burgu yapmıştık. Sol kenarında da hanımlar sola doğru burgumuzu yapacağız. İkinci ikili ilmeği ilk ikili ilmekle yer değiştireceğim. Bakın hanımlar, bu ilk 2 ilmek önden gelecek şekilde, ikinci ikili ilmek de arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Sola doğru burgumuzu böyle yapıyoruz. Sırasıyla bu yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şişimdeki 2 ters ilmeğim, son 2 ilmeğim yine ters olarak örülüyor. Bu şekilde ilk sırada burgularımızı yaptık hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada burgularımızı yapmıştık. Bu sıramızda ilmekleri düz öreceğiz. Hanımlar 5 sıra boyunca burgulu olan ilmeklerimize bakın. Sağda, solda ve ortadaki büyük burgularımızdan bahsediyorum. Bu ilmeklerimiz 5 sıra boyunca gördüğümüz gibi örülecek. Her 5 sırada bir burgu işlemini yapacağız. Aradaki minik ajurlu desenimizi de bir sıra ajurlu model yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizi normal düz öreceğiz. Öncelikle kenardaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Burgudan sonraki bu ilk sıramız. Burgulu olan bu 4 ilmeğimi düz örüyorum. Şu 3, 4. Arada bir tersimi yine ters ördüm. Bir önceki sırada bakın bu ikili ajurumuzu yapmıştık. Bu sırada bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Aradaki bir ters ilmeğim ters. Ortadaki büyük burgumun
8 ilmeğini yine düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilk 4 ilmeğim düz örülecek. Aradaki bir tersimi yine ters örüyorum. Bakın ikili ajurlu ilmeğimiz var. Bunu da yine bu sırada düz ördüm. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu ajurlarımızı her 2 sırada bir yaparken büyük burgularımızı her 5 sırada bir yapıyoruz. Tekrar aradaki bir tersimi ters ördüm. Burgumun 4 ilmeğini düz örüyorum. Ve kenardaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. Bu şekilde tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Burgudan sonraki ikinci sıramızı yapacağız. Ajurlu, aradaki küçük ajurlu desenimize devam edeceğiz. Dediğim gibi burgudan sonraki ikinci sıramız bu. Yine ters ilmeklerimiz ters örülüyor. Kenardaki 2 tersimi ördüm. Burgumun 4 ilmeğini düz örüyorum. Arada bir tersim var, ters ördüm. Şimdi hanımlar, ilk ajurumuzu yaparken artırma yapmıştık. Öndeki 2 ilmeği kesmiştik. Şimdi ikinci ajuru yaparken bakın ajurumuz kıvrımlı gidiyor. İkinci ajurumuzu yaparken de işlem şu: öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bakın hanımlar, sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip bırakıyorum. İkisini birlikte bakın sağa doğru kesim yaptım. Keserek ördüm. Ardından ajurumu yapıyorum. Buradaki desenimizin ilkini yaparken önce ajur yapmıştık. Sonra öndeki 2 ilmeği kesmiştik. İkinci deseni yaparken önce öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yaptık. Ardından ajurumuzu yaptık. Tekrar aradaki bir tersimi ters ördüm. Burgumun ilmeklerini düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilk 4 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki bir tersim ters. Şimdi buradaki ajurlu desenimizi de aynı şekilde yapacağız. Şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bakın ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Burgumun 4 ilmeğini düz ördüm. Kenardaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Ön yüzdeyiz. Burgumuzdan sonraki 3. sıramız oluyor bu. Bu sıramızda kenardaki 2 ilmeğimi yine ters örüyorum. Burgulu olan ilmeklerimi bakın yine gördüğüm gibi düz örüyorum. Aradaki ters ilmeğimi ters ördüm. Bir önceki sırada bu ikili ajurumuzu yapmıştık. Bu sıramızda bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir sıra ajur yaparken bir diğer sırada bu 2 ilmeği düz örüyoruz. Aradaki ters ilmeğimi yine ters ördüm. Büyük burgumun 8 ilmeğini yine düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilk 4 ilmeğim düz örülüyor. Aradaki bir tersimi ters ördüm. Bakın ikili ajurlu ilmeğim. Bunları da yine düz ördüm. Aradaki bir ilmeğim ters. Soldaki burgumun 4 ilmeğini de yine düz örüyorum. Şişimdeki 2 ilmeğimi, kalan 2 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Burgudan sonraki bu 4. sıramız oluyor. Kenardaki 2 tersimi ters ördüm. Hemen burgumun 4 ilmeğini düz örüyorum. Aradaki bir ilmeğimi yine ters ördüm. Şimdi yeniden ajur zamanı. Bir önceki ajuru yaparken hanımlar önce sağa doğru kesim yapıp sonra ajuru yapmıştık. Şimdi yine ilk ajurla aynı şekilde yapacağız. Bakın, ajurumuzun biri sağ tarafta olurken bir sonraki ajur solda. Sonraki sağda, sonraki solda. Bu şekilde yapılacak. Hemen ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bakın ajurumu yaptım. Aradaki ters ilmeğim ters örülüyor. Bu büyük burgumun ilmeklerini düz örüyorum hanımlar. İkinci şişimdeyim. Buradaki 4 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Tekrar aradaki tersimi ters ördüm. Buradaki ajurumu da yine diğer taraftaki gibi yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Aradaki bir ilmeğimi ters ördüm. Tekrar burgumun 4 ilmeğini düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim ters örülüyor. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Burgudan sonraki 5. sıramızı yapacağız. Bu son sıramız. Bir sonraki sırada yine burgularımızı yapacağız. Kenardaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Burgumun 4 ilmeğini düz örüyorum. Bakın aradaki bir tersimi ters ördüm. Buraya bir önceki sırada ajurlu modelimizi yapmıştık. Buradaki 2 ilmeğimi bu sıramızda düz ördüm. Aradaki bir ilmeğimi ters ördüm.
Tekrardan ortadaki büyük burgumun 8 ilmeğini düz öreceğim. İkinci şişimdeyim. Yine buradaki ilk 4 ilmeğim büyük burguma ait, düz ördüm. Bir tersimi yine ters ördüm. Ajurlu desenimin 2 ilmeğini düz ördüm. Yanında bir tersim var. Tekrardan 4 ilmek düz örüyorum burgum için ve şişimde kalan 2 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. Artık bu sıramızda burgularımızı yapacağız. İlk burguyu yapmıştık. İkincileri de yapacağız. Her 5 sırada bir burgu yapıyoruz çünkü. Öncelikle kenardaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada sağa doğru burgu yapacağız. İlk burgumuz da aynı şekilde. Bu ikinci ikili ilmeğim, bakın 4 ilmek üzerine yapıyorduk. İkinci ikili ilmeğim önden gelecek şekilde. İlk ikili ilmeğim de şöyle arkadan gelecek şekilde ilmekleri yer değiştiriyorum. Sonrasında bu ilmekleri sırasıyla düz örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi sırasıyla düz ördüm. Hemen yanında bir tane tersim var. Tersimi örüyorum. Şimdi hanımlar, bir önceki sırada bu aradaki 2 ilmeği düz örmüştük. Şimdi ajurumuzu yapacağız. En son sağ tarafta ajurumuz var. Şimdi sol tarafta olacak. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Bu defa sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum ve ipimi şişime doluyorum. Bakın bu defa ajurumuz modelin sol tarafında oldu. Hemen yanındaki bir tersimi ters olarak ördüm. Ortadaki büyük burgumuzu yapacağız. 8 ilmeğimiz var hanımlar. İlk 4 ilmek ve diğer 4 ilmek üzerinden işlem yapacağız. Burada da hanımlar bu 4 ilmek üzerinden sağa doğru burgu yapacağız. İkinci ikili ilmeğim önden gelecek şekilde, ilk ikili ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle yine ilmekleri yer değiştirdim. Ve sırasıyla bu yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi ikinci şişimdeyim. Buradaki 4 ilmek üzerinden de yine burgu yapacağız. Sola doğru burgu olacak. İkinci ikili ilmeğim arkadan gelecek şekilde. İlk ikili ilmeğim de önden gelecek şekilde şöyle ilmekleri yer değiştiriyorum ve bu ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Hemen arada bir tersim var. Bu tersimi de ters ördüm. Şimdi hanımlar, buraya da yine diğer taraftaki ajurlu modelimizden yapacağız. Yine bu sıramızda da öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip sağa doğru kesim yaptım ve ipimi şişime doluyorum. Ajurumu yaptım. Bir tersimi ters ördüm. Burada da hanımlar sola doğru burgu yapacağız. Burada da yine ikinci ikili ilmeğim önden gelecek şekilde, arkadan gelecek şekilde, ilk ikili ilmeğim de bakın önden gelecek şekilde şöyle yer değişikliğini yaptım. Ve sırasıyla bu ilmeklerimi şöyle düz olarak örüyorum. Şişimde kalan 2 ilmeğimi de ters örüyorum hanımlar. Yarım aldım burayı, şöyle düzelteyim. İkinci burgularımızı da böylece yapmış olduk hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrardan 5 sıra ördükten sonra bir diğer burgularımızı yapacağız. Bir önceki sırada burgumuzu yapmıştık. Burgudan sonraki yine bu ilk sıramız hanımlar. Kenardaki 2 tersimi ters ördüm. Burgumun 4 ilmeğini düz örüyorum. Bakın yine ters ilmeğimi ters ördüm. Bir önceki sırada bu ikili ilmeğe ajur yapmıştık. Bu sırada bu ikili ilmeği düz ördüm. Aradaki bir tersimi yine ters ördüm. Büyük burgumun 8 ilmeğini yine düz öreceğim. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki ilk 4 ilmeğim de düz örülüyor. Aradaki bir tersimi yine ters. Bakın ikili ajurlu ilmeğim, bu 2 ilmeği düz örüyorum. Tersimi yine ters ördüm. Soldaki burgumun 4 ilmeğini düz örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğim ters örülüyor. Burgudan sonraki yine ilk sıramızı tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Burgudan sonraki ikinci sıramız. Tekrar 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Burgumun 4 ilmeğini düz örüyorum. Tekrar aradaki bir tersim ters örülüyor. Bakın hanımlar, bir önceki sırada düz örmüştük. Şimdi yine ajurumuzu yapacağız. Bakın en sonki ajur sol tarafta, bu defa sağda olacak. Yani ipimi şişime doluyorum.
Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın bu defaki ajurumuz sağda oldu. Hemen yandaki ters ilmeğimi ters ördüm. Büyük burgumun, ortadaki burgumun 8 ilmeğini yine düz örüyorum. İkinci şişime geldim. İlk 4 ilmeğimi burada da yine düz ördüm. Aradaki ters ilmeğim ters. Aynı sağ taraftaki ajurlu modeli buraya da yapacağız. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada bir tersim var. Ters ördüm. Burgumun 4 ilmeğini yine düz örüyorum. Kenardaki 2 ilmeğim ters örülüyor. İkinci sırayı da tamamladık burgudan sonraki. Tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Ön yüzdeyiz ve burgudan sonraki 3. sıramız. Tekrar 2 tersimi ters örüyorum. Burgumun 4 ilmeğini düz örüyorum. Tekrar arada bir tersim var. Onu da ters ördüm. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada bu ikili ilmeği düz ördüm. Yanındaki bir tersimi ters örüyorum. Büyük burgumun 8 ilmeğini yine düz örüyorum. İkinci şişimden devam ediyorum. Yine buradaki ilk 4 ilmeğim düz. Aradaki tersimi ters ördüm. Ajurlu modelimin 2 ilmeğini düz örüyorum. Aradaki bir tersimi yine ters ördüm. Soldaki burgumun 4 ilmeğini de düz ördüm. Ve kalan 2 ilmeğim ters örülüyor. Yine tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Burgudan sonraki bu da 4. sıramız oluyor. Bu sıramızda da yine kenardaki 2 tersimi ters örüyorum. Burgumun 4 ilmeğini düz örüyorum. Bir tersimi yine ters ördüm. Bir önceki sırada ilmekleri düz örmüştük. Şimdi tekrar ajur yapacağız. En son bakın sağ tarafta ajurumuz var. Bu defa sol tarafta olacak. Bunu yaparken de yine öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne getirdim. İkisini kesiyorum. Yani sağa doğru kesim yapmış olduk burada. İpimi şişime doluyorum. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Aradaki büyük burgumun 8 ilmeğini yine düz örüyorum. İkinci şişimdeyim. Buradaki ilk 4 ilmeğim de düz örülüyor. Yandaki bir tersim yine ters. Buraya da yine sağ taraftaki ajurlu modelden yapacağız. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yaptım. İkisini kesiyorum. İpimi şişime doladım. Yanındaki bir ilmeğim ters. Yine burgumun 4 ilmeğini düz örüyorum. Ve şişimde kalan 2 ilmeğim ters örülüyor. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve burgumuzdan sonraki 5. sıramızı yapacağız. Bir diğer sırada 3. burgularımızı da oluşturacağız. Kenardaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Burgumun 4 ilmeğini düz örüyorum. Aradaki bir tersimi yine ters ördüm. Bir önceki sırada bu 2 ilmeğe ajur yapmıştık. Bu sırada bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Yanındaki bir tersimi ters örüyorum. Büyük burgumun 8 ilmeğini yine düz ördüm bu sırada. İkinci şişimdeyim. Yine buradaki ilk 4 ilmeğim büyük burguma ait. Bunları da düz örüyorum. Aradaki tersimi yine ters ördüm. Bu ikili ajurlu ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bir tersim ters. Soldaki burgumun 4 ilmeğini düz örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğim ters örülüyor. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, artık burgu zamanı. İlk 2 burguyu nasıl yaptıysak aynı şekilde 3. burgularımızı da yapacağız. Kenardaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Bu sağ kenarda sağa doğru burgu yapacaktık. İkinci ikili ilmeğimi alıyorum. İlk ikili ilmeğimle yer değiştireceğim. Bu ikinci ikili ilmeğim önden gelecek şekilde, diğer 2 ilmek de arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştirdim. İlmeklerimi sol şişime alıyorum ve bu yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Bu şekilde aradaki bir tersimi yine ters ördüm. Burada bir önceki sırada bakın ajurumuz sol tarafta, şimdi sağ tarafta olacak. Yani önce ipimi şişime bir kere şöyle doladım. Ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde. Aradaki bir tersimi yine ters ördüm. Şimdi hanımlar, burada ortadaki büyük burgumuzda dörtlü ajur burgu yapıyorduk burada. Bu ilk 4'lü ilmek ile sağa doğru burgu yapacağım. İkinci ikili ilmeğim önden gelecek şekilde. İlk ikili ilmeğim de şöyle arkadan gelecek şekilde. Yine ilmekleri yer değiştirdim.
bu yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırası ile şöyle düz olarak örüyorum. Şimdi diğer şimdiyim. Buradaki dörtlü ilmekle de sola doğru kesim burgu yapacağız. Burada da ilk ikili ilmeğim önden gelecek şekilde, şu arkadaki ikili ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum ilmeklerimi. Bakın. Sonra bu yer değiştirdim ilmeklerimi yine sırası ile düz örüyorum. Ortadaki büyük burgumuzu da yaptık. Arada bir tersim var, ters örüyorum. Buraya da yine sağ tarafta olduğu gibi ajurlu modelimi yapacağım. Bakın bir önceki ajurum soldaymış. Şimdi sağda olacak ajurum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Arada bir tersim var. Şimdi bu sol taraftaki ajurumuz da sola doğru dönecek. Bu ilk ikili ilmeğim önden gelecek şekilde, arkadaki ikili ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle sola doğru burgumu yapacağım. Bakın ilmekleri şöyle yer değiştiriyorum ve ardından yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırası ile düz olarak örüyorum. Şişimde kalan son iki ilmeğimi de ters ördüm. Böylece hanımlar 3. ajurumuzu da yapmış olduk. Bakın görüntümüz yavaş yavaş kendini gösterdi. Kafanız karışmasın diye 3 tane burgu desenimi de sizlere gösterdim. Baştan sona anlatmaya çalıştım. İyice anlaşılsın diye. Yapacağımız işlem şu: tabanımızı öreceğiz. Yine burgularımızda bu bakın ya sağda, solda ve ortada 3 tane burgularımız var. 5 sıra ördükten sonra yine bir diğer burguları yapacağız. Ardından tekrar 5 sıra öreceğiz. Bir diğer burguya geçeceğiz. Şu aradaki desenimizde bir sıra, bakın şu ajurlu desenlerden bahsediyorum. Bir sıra ajur yaparken bir sıra bu ikili ilmek düz örülüyor. Ajurun biri sağ taraftayken diğeri sol tarafta oluyor. Zaten birkaç kere birlikte yaptık. Gayet de kolay yapılışı var. Anlaşıldı diye umuyorum. Dediğim gibi 3 tane desenimizi birlikte yaptık hanımlar. Ben bu patiğimle toplamda bakın kaç tane burgu yapmışım. İlk burgudan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane burgu yaptım. Dediğim gibi ilk üçünü birlikte yaptık. Kalan üçünü de artık siz yapabilirsiniz. Ya da hanımlar ben 6 yaptım ama siz bu aşamada patiğinizi örerken bir ayağınıza giyin, deneyin. Hani ayak ne kadar örmek istiyorsunuz? Ön bölümünü daha kısa yapmak isteyen olabilir. Daha uzun yapmak isteyen olabilir. Ben 6 yaptım. Belki siz 5 yapacaksınız. Belki 7. Bu tamamen size ölçülere göre değişiklik gösterebilir. Ben sonuncu burgumu yaptıktan sonra hanımlar artık örmedim. Sonrasında bilek ayrımına geçtim. En son 6. burgumdan sonra bilek ayrımına geçtim. Şimdi hanımlar hep birlikte bu sonuncu burgumuza kadar örelim, gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü yaptım, geldim. Toplamda 6 tane burgumu ördüm. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şu en son 6. burgumu yaptım. Hatta bu aşamada sizlere fikir olsun diye mezureyle ölçüyü de vereyim. Şöyle en olarak şu bir uçtan bir ucuna şöyle ölçtüğümde bakın 9,5 santim geliyor. Şuraya kadar şöyle düzgün tutayım. Evet bakın 9,5 santim geliyor. Bilek bölümüne kadar da burnundan itibaren şöyle mezuramı sıfırlayarak ölçüyorum. 12,5 santim hanımlar. Buraya kadar da 12,5 santim örmüşüm bilek bölümüne kadar. Ölçülerinizi buna göre de ayarlayabilirsiniz. Bakın gayet de tek renk ve ajurlarda olduğu için esnek duruyor. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. Fakat bilek ayrımına bir taban oluşsun, zemin oluşsun diye ilmeklerimizin hepsini, bakın ters ilmeklerimiz dahil, hepsini düz olarak öreceğiz hanımlar. Bir sıra düz öreceğiz ilmeklerimizi. Şu anda ilk şişimdeyim. Bakın ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde. İkinci şişime geldim. Şimdi de buradaki ilmeklerimi düz öreceğim. Üçüncü şişime geldim. Üçüncü şişimdeki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Bir sıra böyle düz öreceğiz. Yani 4 şişteki ilmeklerimizi de örünce bir sıra tamamlamış oluyoruz hanımlar. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Yine burada da taban bölümde ilmeklerimizi düz örüyorum.
Evet hanımlar, bir sıra ilmekleri düz ördük. Tekrardan ilk şişimdeyim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. 14 ilmeğim vardı. 13'ünü öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdim, ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek bölümü daha sıkı ve sağlam oluyor ve arada iki ilmek arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi patiğimizin arka bölümlerine geldik hanımlar, buralara. Ben patiğimin şu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi diğer ikinci şişimdeyim. Bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa, haroşalarımı düz örüyorum. Şu 6, 7. haroşa ilmeğimi ördüm. Şimdi diğer ilmeklerimi de şu anda ön yüzdeyim. Düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece kenardaki haroşalarımız haroşa olarak örülecek. Hanımlar, patiğimin arka bölümünü örerken ilmekleri alış şeklim şöyle bakın. Şişim üstte, ipim altta. Şiş üstte, ip altta. Ön bölüm örerken tam tersine şişim altta, ipim üstte böyle yapıyordum. Burun kısmını örerken. Arkayı örerken ilmekleri böyle farklı alma sebebim şu. Arka yüzde ilmekleri ters örerken ilmek yönü bu şekilde örünce düzgün düşüyor. Ters örgüyü rahat örebiliyorum. Sebebi bu. Sizler nasıl rahat örebiliyorsanız, örgünüz nasıl düzgün düşüyorsa o şekilde yapabilirsiniz hanımlar. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Bakın son 7 ilmeğim var. Haroşa, bunları da yine normal düz örüyorum. Bu şekilde bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın 5 oldu. 6, 7. Ön yüze bakın, bir diş haroşamız düştü. Şu anda arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi bir diğer şişime geçtim. Tabana gelen yerler buralar. Buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlarda 7'şer ilmek haroşamız var. O 7 ilmek haroşalarımız haroşa olarak örülecek. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Başka yapılacak model, detay, ayrıntı hiçbir şey yok. Buradaki ilmeklerimi de ters ördüm. Bilek ayrımı yaptığımız son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşalarımı düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi yine bilek ayrımına geldim. Geri dönüyorum. Bilek ayrımına kadar ördüm. Geri döndüm. Yine kenar ilmeğimi aldım. 7 haroşam düz örülüyor. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de yine şu an ön yüzdeyim. Düz öreceğim. Yapacağımız işlem bundan ibaret hanımlar. Bu şekilde gideceğiz geleceğiz. Gideceğiz geleceğiz. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar. Şöyle baktığımız anda patiğimizin şu kenarlarında birer diş haroşamız oluştu. Yani şuralarda. Ben patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Gördüğünüz üzere benim ölçülerime göre de tam denk geldi model. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken ayağınızı ölçebilirsiniz. Ölçerek yapabilirsiniz. Bir miktar ölçtükten sonra şöyle bir ayağınıza giyin, ölçün. Patiğinizin arka bölümünü şu topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur hanımlar. Zaten ben arka bölümü tamamladıktan sonra da sizlere ölçüyü mezura ile göstereceğim. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz.
Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm, geldim buraya 15 diş 15 sıra haroşa yaptım. Şimdi mezura ile boy ölçüsünü de vereyim. Şöyle burundan sıfırlayarak bakın. Şöyle ölçüyorum. 21 santim örmüşüm arka bölümünü, gördüğünüz gibi 21 santim. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Hanımlar, bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için böyle şişim dümdüz duruyor. Şöyle bakın, ilmekler tek şişle toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi birlikte topuğumuzu kesmeye başlayalım. Öncelikle hanımlar, topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeği örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İlk kesimimizi burada yaptık. 23 ilmek ördük. 24. de kesim yaptık. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştım. Topuğumuz için orta kısma baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek. Eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Şu an arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. de kesimimizi yapacağız. Yine öncelikle bakın kenardaki 7 haroşamı ördüm. Sayarak örmeye devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24.'ye geldiğimde öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24.'yi örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için hanımlar elime uygun bir tığ aldım. Numarası çok da önemli değil. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuk yönü, kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Yani her iki patik de aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Ayrıca şişlerdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz de aynı anda bitiyor. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimizi kesiyoruz. Benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişten de bir ilmek alıyorum tığıma. İkinci şişten almış olduğum ilmeği
İlk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum hanımlar ve tığımdaki 2 ilmeğimi topluyorum. Kesimi böyle yapıyoruz hanımlar. Gayet güzel duruyor. Kesim izi belli belirsiz arkadan. Ben bu yöntemi sevdiğim için patiklerimde bu yöntemi kullanıyorum. Sizlerin bildiğiniz farklı değişik kesim yöntemleri varsa onları da uygulayabilirsiniz. Patiğinizin topuğunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Son 2 ilmeğim kaldı şişlerimde. Onları da yine aynı şekilde alıyorum. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum hanımlar. Patiğimizi bitirdik. Hemen ipimizi gizleyeyim. Ondan sonra topuğumuzu göstereceğim. Bir de kalan ipi de göstereceğim. Bir tam ipten başlamıştım hanımlar bu patiğe. Böyle bu tarz patikler şöyle pratik oluyor. Hani burnundan başlıyoruz. İp kırma falan yok. Topukta bitiriyoruz. Bakın hanımlar, topuğumuz şöyle. Ayağı giyince görüntümüz, şeklimiz şöyle oluyor. İzi bile belli değil. Gördüğünüz gibi. Çok sade, şık, tertemiz oluyor patiğimizin arkası. Görüntü itibariyle patiğimiz bu. Hemen kalan ipimi de bakın hanımlar. Bu kadar da ipim kaldı. Dediğim gibi bir tam ipten başlamıştım. Hemen ipimin de göstereyim. 240 metrelik bir ipmiş bu. Evet, 240 metrelik bir ipten bu kadar kaldı. Hemen makine yağmada giydireyim hanımlar. Bir de patiğimizi ayağımızda görelim. Ajurlu bir model olduğu için ayakta çok daha iyi gösterecektir model kendini. Hemen giydiriyorum makine yağıma. Evet hanımlar, bakın patiğimiz bu. Şöyle göstermek istiyorum. Duruş bu şekilde. Çok şık, çok zarif, sade, şık bir model oldu tabanımız. Yine topuğumuz bu şekilde. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.